Selamünaleyküm. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Samet Topaloğlu. Sizlerle yeni bir seriye başlıyoruz. Bu serimiz ne? Bu serimiz milli ve yerli ve tabii ki bilinmeyen F klavyemiz ile ilgili olacak. İlk bölümlerde F klavyemiz ile ilgili bilgilendirmeler, açıklamaları, F klavye, Q klavye arasındaki farkları gibi başlıca konuları aktarıp ilerleyen bölümlerde de F klavye üzerinden açıklayıp ilerleyen bölümlerde de F klavye üzerinden klavyeye bakmadan ve hatta gözümüz kapalı olarak klavyede nasıl hızlı yazılabilir, nasıl dünya şampiyonluğuna aday olunabilir gibi başlıklarla F klavyede yazmayı öğreneceğiz yani. Ne sihirdir ne keramet, 10 parmakta marifet. Başlayalım hızlıca. İlk önce bilgisayar nedir? Yine bilgisayarın bir tanımını yapalım kısaca. Bilgisayarlar bilgiyi sınırsızca depolayabilmesine, saniyeden bile kısa sürede işleyip sonuç verebilmesine rağmen o bilgileri alabilmesi için hala insana ihtiyaç duymaktadır. Tabii ki mesela şimdi bilgisayarlar tek başına bir hiç yani. İnsanın ona komut vermesi gerekli ki bilgisayar tepki verebilsin. Bilgisayarların en yavaş parçası bilgileri klavye ile aktarmak zorunda olan insandır. Klavye kullanarak yazma hızımız, konuşma, hatta düşünme hızımıza yakın olabilir. Evet, biz şimdi Q klavye kullanıyoruz. Q klavye ile yavaş yazıyoruz. Ama bu F klavye ile 10 parmak tekniği ile çok hızlı bir şekilde yazılabilir. Ülkemiz 10 parmak tekniğine göre tasarlandığı için dünyanın en iyi ve bilimsel klavyesi olan F klavyeye sahiptir. Ancak yararlanmak bir yana hiçbir dilin verimli yazılmasına izin vermeyen Q klavye ile inanılmaz vakit kaybı yaşanmakta ve verimsizliğin en üst sınırlarına ulaşılmıştır. Diğer ülkelerde F klavye, bizim F klavyemiz büyük önem taşıyor. Hatta dünya şampiyonalarında katıldığımız zaman diğer ülkeler doping yaptığımızı düşünerek bizim F klavye kullanmamamızı istiyorlar. Okula ilk başladığımız zamanı düşünelim. Yazı yazmak bir günde öğrenilmedi. Aylar, hatta yıllarca sayfalar dolusu düz çizgiler, eğriler, daireler çizerek harfleri yazmaya başladık. Ve bunun sonucunda ellerimiz kalem tutmaya başladı. Biz şimdi Q klavye kullanıyoruz. Q klavye alıştık. Yani sıfırdan yeni bir yazma tekniği öğreneceğiz. Yine vakit ayırmamız gerekli yani. Bilgisayarın kalemi de klavyedir. Onu doğru ve verimli kullanabilmek için zaman harcayarak ellerimize alıştırmamız gerektiğini bilmeliyiz. Yani şimdi F klavye öğreneceğim deyip hemen F klavye öğrenilmiyor. Bunun öncesinde bir alıştırma, işi öğrenme, 10 parmak taktiğini bilme, bu gibi hususlar var. Aynı şey aynı. İlk yazmayı öğrendiğimizde anne karnından biz yazmayı bilerek doğmuyoruz. Bunu öğrenme süreci var. F klavyede bu şekilde yani. Hızlı yazma. Yani bu hızlı yazma F klavye ile 10 parmak tekniğinden oluşuyor. Bilgisayarda hızlı yazmanın yolu kelimelerden harf çalarak kısaltmalar uydurmak değil, kısa kelimeler, kısa cümleler değil, F klavye ile 10 parmak tekniğini öğrenmektir. Sadece 20 saniyede bakmadan hızlı ve hatasız rakam ile 20 saatte yazı yazabildiğinizi göreceksiniz. Hem de gözleriniz kapalı bile olsa. Bu her ne kadar inanılması güç ve mucize gibi gelse de sadece F klavye üzerinden 10 parmak tekniği sayesinde gerçekleştirilebilir. Unutulmaz öğrenme. 10 parmak tekniği ile yazı yazmak, bisiklete binmek, kalem tutmak gibi vücudumuzun uzuvlarının öğrendiği ve uyguladığı bir faaliyettir. 10 parmak, evet, parmaklarımızın yani vücudumuz öğrendiği bir faaliyet. Birine bunları ne kadar iyi anlatırsanız anlatın, kendisi bu gibi faaliyetleri tekrar etmedikçe başarılı olmayacaktır. Evet, burada ilerleyen bölümlerde bunu anlatacağız. Fakat burada önemli olan daha şimdiden sizin bir klavye bulup bu işi denemeniz, kendi başınıza sürekli antrenman yapmanız. Ve bunun sonucunda tabii ki mükafatını hızlanarak göreceksiniz. Ancak bu tür beceriler bir kere edinildiğinde ömür boyu sizinle olacaktır. Unutulması söz konusu olamaz. Çünkü vücut bunu bir kere öğrenmiştir. Örneğin 10 yaşında bisiklet kullanmayı öğrenmiş biri 50 yıl hiç bisiklete binmemiş ancak 60 yaşında bisiklete binmeye karar vermiş olabilir. Sanki bunu en son bir gün önce yapmış gibi bisiklete binip gidebilir. En fazla 1-2 dakikalık denge noktasını hatırlama sürecinden geçebilir ancak o da bisiklete yola çıkmasını bile engelleyemez. Daha önce öğrenilen ancak yıllarca kullanılmadığı için unutulduğu düşünülen bir yabancı dilin bir anda hatırlanması gibi. Benim Suriyeli bir arkadaşım var. Şimdi onlar
Suriyeli olduğu için aynı zamanda Osmanlıcayı biliyorlar. Tabi Suriye'den önce geldiği için Osmanlıcayı unutmuş. Şöyle bir anda yıllarca Osmanlıcayı okumamış, bir anda bir Osmanlıca okumak istedi. Sadece 1-2 dakika biraz kekeledi. Ardından bir baktık bülbül gibi Osmanlıcası açıldı. Bülbül gibi Osmanlıcayı okudu. İşte bu neyden kaynaklı? Bunu vücut bir kere öğreniyor. Vücut bunu öğrendikten sonra bir daha unutulması zor oluyor. Unutmuyor. Sadece işte 5-10 dakikalık bir tekrar sürecine bakıyor her şey. Klavye nedir? Birbirimizle konuşarak iletişim kurduğumuz gibi yazışma yoluyla da irtibat kurmaktayız. Bilgisayar üzerinden yazı yazmak için kullandığımız kalem klavyedir. Bizim bilgisayar ortamında kalemimiz de klavye, silgimiz de, kalem tıraşımız da her şeyimiz klavye. Klavye olmadan biz bilgisayara hiçbir şey yaptıramayız. Ülkemizde 2 çeşit klavye mevcuttur. En yaygın olarak kullanılan klavye türü Q klavyedir. Ondan önce daktilo olarak isimlendirdiğimiz yazı makineleri vardı ve ülkemizde kullanılan daktilolar F klavyeliydi. Yani Q klavyeden önce F klavye vardı. Q klavyeyi şöyle bir anlatacak olursak Q klavye nedir? Q klavye sanıldığı gibi modern bir klavye değildir. Tüm dünyadaki bilim adamlarının kabul ettiği gibi bir ters mühendislik ürünüdür. Peki bu ters mühendislik nedir? Ters mühendislik ise hayatı kolaylaştırmak bir yana, tam tersi hayatı zorlaştırmak için üretilen ürünler için kullanılır. Yazı makinesinin mucidi olan Charles, icat ettiği yazı makinesinin tuşlarından yan yana herhangi ikisi aynı anda basıldığında sıkışma olduğunu fark eder. Kullanıcılar zamanla harflerin yerine alışıp daha hızlı yazmaya başlayınca Charles, kullanıcıların yazım hızını yavaşlatmak adına harflerin yerlerini alabildiğince karıştırarak en çok kullanılan harflerin en zor ulaşabileceği yerlere yerleştirmeyi uygun görür. Bugün ise Q klavye adını verdiğimiz harf dizilimi ortaya çıkar. Yani Q klavye nasıl ortaya çıkmış? Charles tüm harfleri bir yere karıştırarak, insanların alıştığı harfleri bir karma karışık yerlere koyarak günümüzde Q klavye ortaya çıktı. Hiçbir özelliği yok. Dünyadaki hiçbir dile karşı bir özelliği yok. Q klavyeden devam ediyoruz. Yazım makinesinin adı Charles ve Typewriter olarak geçer. Buradaki Typewriter kelimelerini oluşturan harflerin tamamı Q klavyenin en üst sırasında yer almaktadır. Evet, siz de bakarsanız klavyede Typewriter harfleri klavyenin en üst tarafında yer alıyor. Peki bunun sebebi ne? Böylece satıcılar bir kağıda kolayca typewriter yazarak müşterilere ürünlerinin hızlı yazmaya uygunluğu sözde varmış gibi gösterme şansı bulmuşlardır. Yani Q klavyede niye en üstteler? Tamamen satış için, maddi olarak para kazanmak için yapılmış. Biz de buna karşı hızlı yazmaya yönelik olmadan Q klavyeyi kullanmaya devam ediyoruz. Tamamen maddi olarak yani. F klavyemize şöyle bir bakalım. İhsan Yener ve F klavyesi, fotoğrafta gördüğünüz İhsan Yener, F klavyenin kurucularından. F klavyenin babası İhsan Yener, Türk dilinin özelliklerine ve 10 parmak tekniğine uygun standart bir Türk klavyesi geliştirilmesi için resmi makamlara yazılar yazar. Bilimsel bir klavye yapın, sizin yaptığınız kabul edelim cevabını alır. Türkçe'de kullanılmakta olan tüm kelimelerin İstatistiği TDK'nin kılavuzundan yararlanarak çıkarılır. 29.934 kelime içinde hangi harften kaçar adet bulunduğunu tespit ettikten sonra parmakların fiziksel güçleri ve hareket özellikleri de esas alınarak harfler yerleştirilir. Evet, gördüğünüz gibi F klavye her şey bir düzende. Hangi harfin yeri nereye gerileceği, parmaklarımız işte orta parmağımız en kuvvetli. Bu orta parmağı neyi koyalım? Hepsi bir orantılı, hepsi bir düzen içinde. Yani bunun sonucunda ne oluyor? İnsanlar yazmayı, Türkçeyi daha iyi kullanabiliyor. Hızlı bir şekilde yazabiliyor. Yaklaşık 30.000 Türkçe kelimenin ölçü alındığı değerlendirmede A harfi 26.323, E harfi 16.308, K harfi 13.384, M harfi 11.263, L harfi 10.496, T harfi 9.669, R harfi ise 8.698 kez geçmekteydi. Bunlar Türkçe'de en çok kullanılan harflerdir. Bu harfler esas alınarak F klavyede en uygun yerlere yerleştirilmiştir. Evet, her şey bir düzen, bir orantı içinde burada. F klavyede bir orantı var. Yerli ve milli F klavyemiz. Ellerin kullanım yüzdesi hesaplanarak yapılan klavyede
Sol el yaklaşık %49, sağ el de %51 oranında kullanılacak şekilde harfler yerleştirildi. Eller tam tamına eşit nerede? Eşit diyebiliriz. Ama baksanız şimdi Q klavyede böyle bir deney gözlem yapsanız belki çok fazla değişir yani. Türkçenin fonetik özelliğine uygunluk açısından sesli harfler sol elde toplandı. Evet, bu da bir uygun. Türkiye'de o zamanlar yaklaşık 40 bin yazı makinesi vardı. Bunlar olduğu gibi bırakıldı. Amaç geleceği kurtarmaktı. Ardından bundan sonra ithalat standart Türk klavyesine uygun olacak gümrük kanunu çıkarılacaktı. Siz sorarsanız Q klavye ve F klavyeyi biz kendimiz nasıl anlayacağız hangisinin iyi olduğunu? Türkiye'de en az kullanılan harfler J ve F harfleridir. Düşünecekseniz siz biz bunları nasıl yani kendimiz nasıl yapacağız? Q klavye ve F klavyeyi nasıl anlayacağız hangisinin iyi olduğunu? Sadece iki harfe baksanız ve A'ya baksanız mesela F ve J Türkçe'de Türk alfabesinde en az kullanılan harftir. Ama Q klavyeye baksanız Q klavyede F ve J tuşları nerede? Orta parmağımızın üstünde. Orta parmak da neydi? En kuvvetli parmağımızdı. Fakat biz burada Türkçe'de en az kullanılan F ve J en kuvvetli orta parmağımız üzerinde. Hatta bu F ve J dünya genelinde bütün dünya dillerinde en az kullanılan iki harf olarak biliniyor. Dünya genelinde yani. Yani buradan ne anlaşılır? Demek ki bu Q klavye 10 parmak yani hızlı yazma tekniğine uygun değil. A'ya baksak A Q klavyede Q sol serçe parmağımızın üstüne geliyor. F klavyede orta parmağın üstünde geliyor A. Q klavyenin ülkemize girişi. Q klavye nasıl girdi? Gümrük kanunu çıkarıldı ama tabii ki hala günümüzde Q klavye kullanmaya devam ediyoruz. Gümrük kanunlarımız F klavye dışı klavyelerin ithalini yasakladığı halde Q klavyeler bilgisayarlarla birlikte girebildi. İthalatçılar bunu kelime oyunu yaparak gösterdiler. Dünyadaki üretime karşı az sayıdaki F klavye talebi özel üretim olarak fiyatlandırıldı. Yaygınlaşan dizüstü bilgisayarlar klavyelerini F standartına dönüştürme maliyeti ise kullanıcıları caydıracak nitelikte fazlaydı. Yani ithalatçı senin klavyede hızlı yazmana bakmaz. İthalatçı neye bakar? İthalatçı bende alacağı fiyata bakar yani. O ona göre onu yapıyor. Neden yapıyor? Fabrikaların yeni bir klavye üretmemesi için. Üretince daha pahalı olacak. Ayrıca Q klavyede Türkçe'ye özgü harflerin bulunmaması sebebiyle yazılmak istenilenlerin düzgün ifade edilmemesi büyük sıkıntı çıkarıyordu. Avrupa ülkeleri buna da bir çözüm bulmuşlar. Çare olarak bilgisayarları ithal eden ülkelerin kendi dillerine has farklı harflerin Q klavyeye eklenmesiyle oluşturulan klavyeler sipariş ediyordu. Tamam, Q klavye oldu. İçine farklı her ülkenin kendi özel alfabeleri Q klavye ekleniyor. Bu yüzden atıyorum Alman Q klavyesi, İngiliz Q klavyesi. İngilizlerde bile Q klavyesi farklı yani. Bizim için de Türkçe harflerin klavyenin sağ tarafına eklenmesiyle elde edilen Q'dan bozma Türkçe Q klavye yani TQ adı verilen klavye uydurulmuş oldu. Bu yüzden ithalatçı firmaların asıl adı standart Türk klavyesi olan milli klavyemiz F klavyeye karşı duyarsızlığının payı kadar kullanıcıların bilinçsizliğinin eklenmesi etkili oldu. Tabi ithalatçılar bunu çıkardı. Kullanıcılar da bu yeni üretilen TQ klavyeyi Türkçe olan klavye aldı. Tabi burada milletimiz bilgilendirilmedi yani sadece kanun çıkarıldı. Bu kanuna göre oldu. Böylece hem fabrikalar farklı üretim yapmaktan kurtulmuş hem de Türk kullanıcıları Türk kanunlarına sözde uymuş oldu. Dünyanın gözdesi F klavye. Zamanla tüm dünyada gıpta ile bakılan F klavye uluslararası başarılarına rağmen halkımızın ve milletimizin bilinçlendirilmemesi ve genel bir boş vermişlik akımı nedeniyle bugün gençler arasında çağ dışı bir klavye standartı olarak kabul ediliyor. Hatta çağ dışı bazı kişilere göre F klavyenin bilinmiyor bile. F klavyenin yerli olduğu bile bilinmiyor. Sadece her şey bizim varımız yoğumuz Q klavye. Neden? Öyle alışmışız biz. Çocukluğumuzdan beri öyle alışmışız. Türkçe harfler var. Öyle gidiyor. Hiç bilmiyoruz. Hiç araştırma yapmıyoruz. Neden bu var? Tuşlar alt alta değil de çapraz olarak ayarlanmış. Türk dilinin özelliklerine göre tasarlanmış
10 parmakla bakmadan yazma yöntemi için çok verimli olan standart Türk klavyesi resmen vardı. Ancak milletimiz için yoktu. Ancak İngilizce dahil hiçbir dili yazıya dökmek için uygun olmayan, şimdi ben F klavye kullanıyorum. F klavyede İngilizce yazarak bir İngilizden daha fazla yazabilirim. F klavye üzerinden Almanca yazarsam bir Almandan daha hızlı yazma ihtimalim var benim. İşte bu neye bağlı? İşte bu F klavye. 10 parmak tekniğinin bilinmediği dönemde tasarlanan, Türkçedeki binlerce sözcüğün yazılmasını zorlaştıran, Türkçe'ye has 7 harfin en kullanışsız yerlere bilinçsizce serpiştirilmesiyle oluşturulmuş Q klavyeyi kabul etmiş ve benimsemiş olduk. Bundan dolayı yazı işlerindeki verimliliğimiz 2 ile 10 kat arası azalmıştır. F klavye kullanılsa yazı taraflarında hızımız gerçekten artacak. Evet, bu bölümlük ilk videoluk bu kadar olsun. Gelecek bölümlerde neler göreceğiz? Hemen bakalım. F klavye ve Q klavye arasındaki detaylı olarak farkları göreceğiz. Diğer ülkelerin klavyeleri ve F klavyenin rakipsizliğinin kanıtlarını göreceğiz. Diğer ülkeler bile gelmişken bizim F klavyemizi kendi klavyeleri yapmak istiyorken biz burada kendi klavyemizi kabul etmiyoruz yani. Farklı gidip diğer yabancı ülkelerin klavyesini kullanıyoruz. Bir tam ters bir orantı var yani burada. Diğer ülkelerin klavyelerini inceleyeceğiz. Kısa bir de değineceğiz. Klavyelerde harfler neden alt alta değil de çapraz olarak olmuş onu öğreneceğiz. F klavye ile zeka gelişir mi? Bunu sorgulayacağız. F klavye ile dünya şampiyonluğu mümkün mü? Tabii ki insan gözü kapalı, hatta gözü kapalı ise tabii ki bir yerlere, bir dünya şampiyonluğuna yönelir mi? Bunu düşüneceğiz. 10 parmak tekniği ve engelliler arasındaki ilişkiyi göreceğiz. Ve son olarak ve en önemlisi F klavye ile 10 parmak tekniğini detaylı olarak açıklamasını, öğrenmesini, ileriki bölümlerde bunu 10 parmak tekniğiyle nasıl hızlı yazım yapabilmeyi göreceğiz. Bu şekilde bu serimiz bu şekilde sonlanacak. Umarım sizin bu serimiz hoşunuza gitmiştir. Bu seri hoşunuza gittiyse ilk videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Herkese F klavyeli iyi günler dilerim.